Herkese merhaba. Bugün öyle bir tarifle geldim ki yumuşacık pamuk gibi hamuruyla tam bir pizza lezzeti arıyorsanız bu poğaça favoriniz olacak. Fırından çıktığı gibi kapış kapış giden, kenarları yumuşacık, bol malzemeli nefis bir pizza poğaça tarifi. Üstelik ister kahvaltıya, ister çay saatine, ister çocukların beslenme çantasına hazırlayın. Asla bayatlamıyor. Bu hamur tarifini bir kez denediğinizde bir daha dışarıdan hazır almayacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Uygun bir yoğurma kabına 4 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru instant maya, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su eklenir. Kullanmış olduğum bardak klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Tüm malzemeler 5 dakika çırpılır, mayanın aktifleşmesi için beklenir. 5 dakika sonra 3 yumurta beyazı yoğurma kabımızın içerisine, sarısı üzeri için kenara ayrılır. Benim yumurtalarım küçük boy olduğu için 3 adet kullandım. Normalde 2 yumurta yeterli geliyor. Hamuru için kısacası un hariç diğer malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştıracağız bu şekilde. Karıştırma işlemini yaparken mayamız da güzel aktifleşti. Azar azar aldığı kadar un ilave ediyorum. Unumun tamamını birden boşaltmıyorum. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ederken bir taraftan da çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Çırpıcı ile karıştırılamaz yoğunluğa geldiği zaman hamurumu elimle karıştırıp yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 8,5 su bardağı kadar un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yoğurma işlemi bittiğinde ele yapışmayan fakat yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 8-10 dakika arası yoğurdum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak arkadaşlar, pizza poğaçalarımız o kadar lezzetli olur ve de çok güzel kabarır. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumun üzerini güzelce hava almayacak şekilde kapatıp yaklaşık 1 saate yakın mayalanmaya bıraktım. Mayalanma işlemi tamamlandığında hamurunuz 2 kat kabarmış olması gerekiyor. Un şayet yeterli gelmezse, hamurunuz cıvık olacak olursa artı yarım su bardağı daha un ilave edip tekrar yoğurma işlemini yapabilirsiniz. 1 saatin sonunda hamurumuz çok güzel kabarmış. Öncelikle hamurumuzu bulunduğu kapta elimle gazını çıkartarak 1-2 dakika yoğuruyorum. Hamurumuza şekil verme aşamasında kesinlikle un kullanmayacağız arkadaşlar. Rahat şekil verebilmek için 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tezgahıma döküp ellerimle yağlayıp hamurumu tezgaha alıp önce 2 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum her bir parçayı tekrar 6 eşit parçaya bölüyorum ve her hamur parçasını elimle avucumun içinde yuvarlayarak bezeler hazırlıyorum. Şayet hamur parçaları eşit değilse çok olan hamurdan az olana hamur ilave edip bezeleri eşit büyüklükte olacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Toplamda 12 adet yuvarlak bezeler elde ettim. Bezelerimi fırın pişirme kağıdı serili fırınıma düzenli aralıklarla yerleştirdim ve tepsi mayası için 10 dakika dinlendirmeye bıraktım. Tepsi mayası için 10 dakika dinlendirme işleminden sonra bir bardağın taban kısmını hamura yapışmaması için hafifçe yağlayıp videoda gösterdiğim gibi bardağın taban kısmını hamurun tam ortasına bastırarak öncelikle 12 adet bezemin ortalarını çukur olacak şekilde açtım. Sonra ikinci turda bu sefer bardakla açmış olduğum çukurları daha da genişleterek hamuruma kase görüntüsü verip genişlettim. Çatal yardımıyla hamurun taban tarafına bastırarak videoda gösterdiğim gibi şekillendirdim. Ben bezelerime bir taraftan şekil verirken sizlerle tanışabilmek adına sizlerle tanışmayı çok isterim. Beni nerelerden, hangi şehirlerden ya da hangi ülkelerden izliyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım. Farklı kültürlerden yorumlarınızı okumak beni çok mutlu ediyor. Bu tarifimi bir kez denediğinizde bağımlısı olacaksınız. Hep yapmak isteyeceksiniz. Evde kendiniz sağlıklı, hijyen koşullarında hazırlamak en güzeli. Dışarıdan kesinlikle almayacaksınız. Bu arada videomu buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayanlar ücretsiz olarak abonelik yapabilirler. Videomu istediğiniz sosyal medya hesaplarınızda, web sitelerinizde
paylaşım yapıp videomun daha çok kişinin görmesine bana ve kanalıma destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Pizza hamurumuzun iç malzemesi tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Evde neler varsa her şey yakışır. Ben bir tabakta küp küp olacak şekilde 100 gram kadar kaşar peyniri, çok az miktarda küp küp kesilmiş sucuk, 1 adet kırmızı domates küp küp doğranmış ve 4 adet yeşil biber küp küp doğranmış şekilde hazırladım. İçerisine ne koymak isterseniz benim hazırladığımdan farklı olarak mantar, beyaz peynir ya da dilerseniz sucuk yerine sosis, salam, zeytin ve hatta mısır taneleri bile çok yakışır. Pizzanızın içerisinde ne seviyorsanız dilediğinizce o şekilde hazırlık yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi en sevdiğim kısmına, iç malzemesi yerleştirmeye. Videoda gösterdiğim gibi kaşık yardımıyla bezelerimizin taban kısmına açmış olduğumuz çukur olan bölüme bol miktarda tüm boşluklarda olacak şekilde iç malzemelerimi yerleştirip hafifçe iç malzemelerimin olduğu bölümü bastırıyorum. İç malzemeleri yerleştirirken kenar kısımlarına dokunmayın. Tüm pizzalarımıza iç malzemelerini orantılı şekilde koyduktan sonra sıra geldi pizzamızın kenar kısımlarına yumurta sarısı sürmeye. Şayet pizzalarınıza yumurta sarısı sürdüğünüzde fırından çıktıktan sonra parlak parlak olmasını istiyorsanız yumurta sarılarının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırın. Bu şekilde fırından çıktığında parlak parlak görüntüleriyle rengi daha muhteşem ve lezzetli oluyor. Yumurta sarılarımızı da sürdüğümüze göre tepsimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının alt üst ayarında fansız bir şekilde fırının alt rafında kontrollü bir şekilde üzerleri kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirilmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde tabii ki fırınızın bu cinsine, markasına göre değişebilir. Kesinlikle ilk 25 dakika fırının kapağını açmayalım. 25. dakikadan sonra fırınımızın kapağını açıp yeterince kızarıp kızarmadıklarını kontrol edip kontrollü pişirelim. Pizza poğaçalarımızı fırından çıkardık. İlk buharı çıktığında servis edebilirsiniz. Tepsi anında bitecek. Çok lezzetli, besleyici bu nefis pizza poğaçalarımı umarım beğenmişsinizdir. Deneyenlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce pizza poğaça tarifini anlatmaya çalıştım. Bir kusurum olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.